Sıkı durun. Size atom bombalarından, kıtalar arası füzelerden ya da gizli uzay silahlarından bahsetmeyeceğim. Bugün bunlardan çok daha sessiz ama etkisi çok daha yıkıcı olabilecek bir kitle imha silahından bahsedeceğim. Öyle bir proje düşünün ki maliyeti birçok ülkenin toplam servetinden daha fazla. Tam 150 milyar dolar. Çin, Himalayaların tepesine, dünyanın çatısına öyle bir beton yığını dökmeye hazırlanıyor ki bu proje tamamlandığında dünyanın dönüş hızı bile mikrosaniyelerle de olsa etkilenebilir. Üçboğaz Barajı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Hani şu dünyanın en büyüğü dediğimiz devasa yapı. İşte onu unutun. Çünkü Çin'in yeni projesi onu tam 3 katına katlayacak bir canavar. Peki Çin neden dağları delip nehirlerin yönünü değiştiriyor? Bu sadece elektrik üretmek için mi yoksa komşusu Hindistan'ın vanasını elinde tutmak için mi? Tüm bunların cevabından önce söyleyeceğimiz bir şeyler var. Eğer dünyanın güç dengelerinin nasıl değiştiğini, paranın ve teknolojinin haritaları nasıl yeniden çizdiğini kaçırmak istemiyorsanız şu an tam doğru yerdesiniz. Dünya değişiyor, kartlar yeniden dağıtılıyor. Pek çok kişi dünyayı olduğu gibi kabul ederken siz neden diye soruyorsunuz. İşte bu yüzden şu an bu videodasınız. GZT tam da sizin gibi sormaya cesaret edenler için var. Dünyanın kapalı kapılar ardında konuşulan gerçeklerini burada özel bilgiler ışığında masaya yatırıyoruz. Bu masada sizin de sandalyeniz hazır olsun istiyorsanız hemen şimdi abone ol butonuna basın ve o bildirim zilini açın. Aramıza hoş geldiniz. Çin denildiğinde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen ucuz üretim, kalabalık şehirler ve bitmek bilmeyen bir enerji açlığı. Çin şu an dünyanın fabrikası ve bu fabrika ne yazık ki kömürle çalışıyor. Ancak Pekin yönetimi masaya dev bir iddia koydu. 2060 yılına kadar karbon nötr olmak. Yani o kara duman tüten bacaları kapatıp yerine temiz enerji koymak zorundalar. Peki ama nasıl? Rüzgarla mı, güneşle mi? Hayır. Bunlar Çin'in devasa sanayisini doyurmaya yetmez. Çinli mühendisler çözüm için haritayı önlerine açtılar ve gözlerini tek bir yere diktiler. Tibet. Diğer adıyla dünyanın çatısı. Orada Yarlung Tsangpo adında hırçın, vahşi ve dizginlenemez bir nehir akıyor. Bu nehir 5000 metre yükseklikten doğuyor. Himalayaları yarıp geçiyor ve fizik kurallarını zorlayan 2000 metrelik bir düşüşle aşağıya, Hindistan ovalarına dökülüyor. İşte tam bu noktada fiziğin temel kuralı devreye giriyor. Yükseklik eşittir potansiyel enerji. Suyun o 2 kilometrelik düşüşü mühendislik açısından bir altın madeni demek. Çin bu nehrin Büyük Dönemeç denilen kanyonuna tarihin gördüğü en büyük hidroelektrik santralini kurmaya başladı. Proje öylesine büyük ki insan hafsalası almakta zorlanıyor. İşte tam burada Çin potansiyeli gördü ve tarihin gördüğü en büyük, en korkutucu baraj projesini kurgulamaya başladı. Ama proje sadece bir baraj değil, kelimenin tam anlamıyla bir su bombası ve işin içinde mühendislik alanında yapılan yeniliklerin yanında Japonya'dan Hindistan'a uzanan katmanlı gizli bir savaş, yapay zeka ile çalışan robot ordular ve yaklaşan büyük bir deprem riski var. İnsan yapımı bir inşaat dünyanın dönüş hızını değiştirebilir mi? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Fizik kurallarına tamamen aykırı gibi ama değil. Çin'in daha önce inşa ettiği ve yine büyük bir olay olan Üçboğaz Barajı, arkasında tuttuğu 40 milyar tonluk devasa su kütlesiyle gezegenimizin kütle dağılımını fiziksel olarak değiştirdi. Sonuç mu? Dünyanın dönüşü yavaşladı. Günler 0.06 mikrosaniye uzadı ve Kuzey Kutbu yaklaşık 2 santimetre yer değiştirdi. NASA bilim insanları bunu kanıtladı. Ama şimdi öyle bir şey oluyor ki Üçboğaz Barajı yanında sönük kalacak. Çin ondan tam 3 kat daha güçlü bir canavarı uyandırıyor. Medok Barajı. Projenin yapılacağı yer Büyük Dönemeç. Arizona'daki Büyük Kanyon'dan 3 kat daha derin. Burası mühendisliğin Everest'i. Maliyeti 167 milyar dolar. Üreteceği güç 60 gigawatt. Bunu anlamanız için şöyle söyleyelim. Bu proje tek başına İngiltere'nin bir yılda tükettiği tüm elektriği üretebilecek kapasitede. Ancak şunu düşünebilirsiniz. 5000 metre yükseklikte oksijenin ciğerleri yaktığı bu ölümcül arazide kim çalışacak? Cevap: hiç kimse. Çin tarihi bir hamleyle bu barajı insansız şantiye teknolojisiyle inşa ediyor. Tsinghua Üniversitesi'nin geliştirdiği yapay zeka, buldozerleri, kamyonları ve vinçleri tek bir merkezden yönetiyor. Baraj devasa bir 3D yazıcı mantığıyla katman katman robotlar tarafından örülüyor. Yorulmak yok, insan hatası veya yavaşlamak yok. Sadece saf mühendislik gücü var. Peki Tibet'te kimse yaşamıyorsa bu elektriği kime satacaklar?
Binlerce kilometre kablo çekmek mantıklı mı? İşte burada Çin'in East Data, West Computing stratejisi devreye giriyor. Biliyorsunuz, yapay zeka sunucuları ve Bitcoin madenciliği inanılmaz ısınıyor. Tibet ise hem buz gibi soğuk, ki bu bedava soğutma demek, hem de artık sınırsız enerjiye sahip olacak. Bu da projeyi daha talep edilir hale getiriyor. Çin, Tibet'i dünyanın dijital beyni yapmaya hazırlanıyor. Bu proje tamamlandığında Çin'in teknoloji devleri, siber ordusu ve yapay zeka modelleri Tibet'in soğuk dağlarında bu barajın enerjisiyle beslenecek. Su işte tam burada bulanmaya başlıyor. Çünkü Yarlung Tsangpo Nehri Çin sınırını geçtikten sonra isim değiştiriyor ve Brahmaputra oluyor. Yani Hindistan'ın can damarı. Daha sonra Bangladeş'e giriyor ve orada da tarımın bel kemiğini oluşturuyor. Hindistan için bu proje adeta kafalarına dayanmış bir silah. Neden mi? Şimdi senaryoyu kuralım. Siz bir ülkesiniz ve komşunuza giden suyun vanası sizin elinizde. İki ülke arasında siyasi bir kriz çıktı diyelim. Çin, bakım var diyerek vanayı kapattığında Hindistan'ın kuzeydoğusu ve Bangladeş kuraklıktan kavrulur. Ve Çin hiçbir silah kullanmaya gerek kalmadan kuraklığı bir silaha dönüştürebilir. Ya da tam tersini düşünün. Muson yağmurları yağdığında Çin kapakları aniden açarsa aşağıda yapay bir tsunami oluşur. Bu anlattıklarımız komplo teorisi değil. Hindistan hükümeti bu projeyi bir varoluşsal tehdit olarak görüyor. Yeni Delhi yönetimi Çin'in bu barajı bir şantaj unsuru olarak kullanacağından emin. Hatta Hindistan'da karşı hamle olarak kendi bölgesine dev bir baraj yapmayı planlıyor. Amaç Çin suyu kesmeden önce rezervuar oluşturmak. Yani Himalayalarda sessiz ama çok tehlikeli bir beton silahlanma yarışı başladı. Hindistan Su Bakanlığı yetkilileri durumu Çin'in su hegemonyası kurma çabası olarak nitelendiriyor. Su 21. yüzyılın petrolü ve Çin bu petrolün en büyük kuyusunun üzerine oturmuş durumda. Daha korkuncuysa Kızıl Bayrak Nehri projesi. Pekin koridorlarında fısıldanan bu plana göre Çin, Tibet'teki suyu 1000 kilometrelik tünellerle Taklamakan Çölü'ne taşımayı düşünüyor. Ama çölleri tarım arazisine çevirmek. Eğer bu yapılırsa nehir fiziksel olarak Hindistan'dan çalınmış olacak. Bu tarihin gördüğü en büyük hırsızlık girişimi olabilir. Çin ile Hindistan arasındaki su kavgasında masada oldukça ilginç ve beklenmedik bir oyuncu daha var. Japonya. Peki Tokyo yönetimi neden binlerce kilometre ötedeki bir nehri dert ediyor? Aslında bunun oldukça basit bir cevabı var. Japonya duruma düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek yaklaşıyor. Ama bu dostluk kuru bir sempatiden ibaret değil. Arkasında Japonya'nın hayatta kalma stratejisi yatıyor. Denklem çok net. Çin, doğuda Japonya'nın Senkaku adalarını taciz ederken batıda Hindistan'ın topraklarına göz dikiyor. Tokyo yönetimi çok iyi biliyor ki eğer Çin Hindistan sınırında rahatlarsa tüm gücüyle Pasifik'e, yani Japonya'nın üzerine çökecek. İşte bu yüzden Japonya Çin'in dikkatini dağıtmak ve gücünü bölmek istiyor. Pekin yönetiminin Güney Tibet diyerek kendi toprağı saydığı ve Dünya Bankası'nın bile korkudan kredi veremediği Arunachal Pradesh'e Japonya çekinmeden giriyor. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla milyarlarca dolarlık yol ve köprü inşa ediyor. Peki bu yollar sadece ticaret için mi inşa ediliyor? Elbette hayır. Olası bir çatışmada Hindistan ordusunun sınıra tank ve asker sevkiyatını hızlandıracak stratejik damarları Japon mühendisler açıyor. Tokyo'nun mesajını açıkça iletiyor. Burası Hindistan toprağıdır ve biz Asya'nın tek hakiminin Çin olmasına izin vermeyeceğiz diyor. Himalayalarda oynanan bu oyun aslında taşların yerinden oynadığı dev bir satranç maçına benziyor. Şimdi biraz paradan konuşalım. 150 milyar dolar. Telaffuz etmesi kolay ama hayal etmesi zor bir rakam. Bu para birçok ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla. Peki Çin bu parayı nereye gömüyor? Bu proje sadece beton döküp su tutmaktan ibaret değil. Burası dünyanın en zorlu coğrafyası. Oraya yol yok, elektrik yok, lojistik imkan sıfır. Çin önce o dağları delmek zorunda. Birinci, lojistik ve altyapı. Malzemeyi oraya taşımak için dünyanın en yüksek rakımlı otoyollarını ve demir yollarını inşa ediyorlar. Sadece şantiye kurulumu bile milyar dolarlar yutuyor. İkinci, ultra yüksek voltaj hatları. Elektriği ürettiniz. Peki kime satacaksınız? Tibet'te kimse yaşamıyor ki. Bu elektriğin binlerce kilometre öteye, Çin'in sanayi kalbi olan doğu şehirlerine, hatta Hong Kong'a taşınması lazım. Çin, elektriği çok az kayıpla binlerce kilometre taşıyabilen ultra yüksek voltaj hatları teknolojisinde dünya lideri. İşte paranın büyük kısmı bu enerji otobanlarına gidiyor. Üçüncü, teknoloji ve inovasyon.
60 gigawatt güç üretecek türbinlerin her biri birer mühendislik harikası olmak zorunda. Basınca, sarsıntıya ve aşınmaya dayanıklı özel alışımlar geliştiriliyor. Uzmanlar bu projenin Çin ekonomisine uzun vadede yıllık 20-30 milyar dolar katkı sağlayacağını öngörüyor. Yani basit bir bakkal hesabı yaparsak proje kendini 7-8 yılda amorti edebilir. Bir devlet yatırımı için bu bedava para basmak demek. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. Maliyeti, ekonomiyi ve siyaseti konuştuk. Peki ya doğaya ne olacak? Yarlung Tsangpo Kanyonu sismik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden biri. İki devasa tektonik plaka, Hint ve Avrasya plakaları tam burada çarpışıyor. Himalayalar hala yükseliyor. Yani yer kabuğu hala hareketli. Jeologlar uyarıyor. Böyle bir bölgeye milyarlarca tonluk su kütlesi ve beton yığmak, uyuyan bir ejderhayı dürtmek gibidir. 2008 yılında Çin'in Sichuan bölgesinde 80 bin kişinin öldüğü depremin yakındaki bir barajın su tutmasıyla tetiklendiği bilim dünyasında hala tartışılıyor. Eğer Yarlung Tsangpo barajı yıkılırsa ne olur? Bunu düşünmek bile istemezsiniz. Milyarlarca metreküp su binlerce metre yükseklikten aşağıya Hindistan ovalarına boşalır. Bu tarihin gördüğü en büyük felaket olur. Milyonlarca insan hayatını kaybedebilir. Çin bu riski alıyor mu? Görünen o ki evet. Pekin yönetimi mühendislik teknolojisine o kadar güveniyor ki doğayı yenebileceklerini düşünüyorlar. Büyük Dönemeç bölgesi dünyanın en bakir ekosistemlerinden biri. Henüz keşfedilmemiş bitki ve hayvan türleri olabilir. Bu barajla birlikte devasa bir alan sular altında kalacak. Yeşil enerji uğruna bu doğa harikasını yok etmek ne kadar doğa dostu bir hareket olur? Bu soru hala cevapsız. Bu barajı sadece elektrik üreten bir santral olarak görmeyin. Bu Çin'in ben artık süper gücüm deme şekli. Batılı ülkeler, Amerika ve Avrupa çevre hassasiyetleri ve maliyetler nedeniyle artık böyle mega projelere girişemiyor. 1930'larda Hoover Barajı'nı yapan Amerika bugün köprülerini onarmakta zorlanıyor. Ama Çin devlet kapitalizminin verdiği güçle yapılamaz denileni yapıyor. Bu baraj Çin'in inşaat şirketleri için de bir vitrin. Biz Himalayaların tepesine, deprem bölgesine dünyanın en büyük barajını yaptık. Sizin ülkenize neler yapmayız ki diyerek Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkelerine teknolojilerini pazarlayacaklar. Kuşak ve yol girişiminin betonlaşmış hali bu. Ayrıca bir detay daha var. Veri madenciliği ve Bitcoin. Evet, yanlış duymadınız. Kripto para madenciliği ve devasa veri merkezleri korkunç miktarda enerji tüketiyor. Çin, dijital yuanı ve yapay zeka merkezlerini beslemek için bu ucuz ve devasa elektriğe muhtaç. Tibet'in soğuk havası ve bu barajın ucuz elektriği birleşince Çin teknoloji devleri için orası bir cennete dönüşecek. Toparlayalım. Karşımızda insanlık tarihinin en iddialı mühendislik projesi duruyor. Orası kesin. Bir yanda karbon emisyonlarını azaltma, Çin'in teknolojik devrimini besleme potansiyeli olan 167 milyar dolarlık bir rüya, diğer yanda yüksek bir ekolojik yıkım ihtimali, jeopolitik bir saatli bomba ve Hindistan'la Bangladeş'in susuzlukla krize sürüklenme korkusu. Bu projeyle Çin'in adımlarının hiçbir zaman tek katmanlı olmadığını, her kararın arkasında farklı amaçlarının da olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çin burada yalnızca suyu değil, tüm Asya'nın kaderini elinde tutmaya çalışan bir figür olmayı kafasına koymuş gibi. Himalayaların sessizliğini beton mikserlerinin gürültüsüyle bozarken dünyaya da birçok mesaj veriyor gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin'in bu hamlesi temiz enerji yolunda yenilikçi ve başarılı bir hamle mi? Yoksa komşularını tehdit etmek ve doğayı katletmek pahasına atılmış bencilce bir adım mı? Hindistan'ın yerinde olsaydınız suyunuzun vanasının Çin'in elinde olmasına nasıl tepki verirdiniz? Yorumlar kısmında buluşalım. Özellikle su savaşları ve Japonya'nın hamlesi hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Biz burada coğrafyaları aşarak haritaların arkasındaki gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda dünyanın başka bir ucundaki, belki de hiç duymadığınız başka bir gerçeği gün yüzüne çıkaracağız. O zamana kadar hoşça kalın, takipte kalın.